Nefis Çelçe kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Süt mısır nasıl haşlanır denmeden önce süt mısır, haşlanacak mısır nasıl seçilir ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti olan taze mısırın koçanlarını seçmek inanın hiç de zor değil. Markete gittiğiniz zaman koçanları elinize aldığınızda eğer kabuklarını soymaya başlarsanız market görevlisi tarafından tepki alabilirsiniz. O yüzden kesinlikle haklarına saygı duyalım ve kesinlikle yapraklarını o şekilde kabuklarını açmayalım. Peki ne yapabiliriz? Küçük tüyolar vermek istiyorum sizlere. Taze süt mısırı tarladan toplandığı andan itibaren şekerini hızla nişastaya dönüşmeye başlar. Bu da son derece hassas bir yapısı olduğunu gösterir. Bu dönüşüm nedeniyle kabukları yeşil olsa bile eve geldiği zaman sönük çıkabilir, tatsız çıkabilir. Bu da sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Süt mısırlarının püsküllerinin ele yapışkan açık renkli olması lazım. Kahverengiye dönüşmeye başladığı zaman hatta tamamen kurumuşsa şu uç kısımları hatta dökülüyorsa o mısırları almaktan vazgeçin. Çünkü toplanalı çok zaman geçmiştir. Aracılardan markete gelmesi bir de markette beklemesiyle birlikte püskülleri artık mısırın kartlaşmaya başladığı yani sertleşmeye başladığının erken koparıldığı anlamına gelir. O yüzden ne yapıyoruz? Öncelikle mısırın püsküllerine bakıyoruz. Açık renkli, hafif yapışkan kıvamlı ve nemli olması gerekir. Aynı şekilde kabuklarının da nemli olması gerekir. Çok sıkı sarıp sarmalanmış mısırlarda yine aynı şekilde mısırlarımızın çürümeye başladığını ya da sertleştiğinin bir ifadesi olabilir. Mısırları elimize aldığımız zaman ağır bir yapısı olması lazım. Parlak yapısı olması lazım. Yine aynı şekilde kabuklarının da ele yapışkan, hafif nemli bir kıvamda olması lazım. Elimizi böyle yapışkan yapması lazım. Biliyorsunuz mısırın yapısı farklı kabukları vardır. Elimizi dokunduğumuz zaman yapışkan hissi verebilir. Saplarının kurumaması lazım. Saplarının da yine aynı şekilde püskülleriyle birlikte açık renkte olması lazım. Hele hele mısır püskülleri ufalanmaya başladıysa o da artık tamamen erken hasat yapıldığının bir ifadesidir. Eğer mısırları ufacık bir tüyo ile market görevlisinden de azar yemeden, şeflerimiz bunu çok güzel bilirler. Bir tane mısırın koçanının ucundan şöyle hafiften açın, hafif elinizle bastırın. Eğer sönük değilse, içine böyle doğru göçmemişse, parlak ve dolgunsa alabilirsiniz. Ve bastığınızda hafif böyle süt mısırının süt rengi çıkıyorsa o gerçekten taze süt mısırdır. Eğer bastırdığınız zaman hafif su geliyorsa elinize o da çok erken koparıldığı için daha tam olgunlaşmadığı için yine kaynattığımız zaman haşladığımızda tatlı mısır olmayacaktır, tatsız olacaktır. Eğer mısırların püskülleri çok hafif şeffaf renkliyse yani tam anlamıyla yeşil değilse ve kararmaya başlamışsa bu daha erken hasat yapılmış ve karardığı da marketlerde ve tarladan buraya geçen süre içerisinde çok uzun süre bekletildiği anlamına gelecektir. Mısır püsküllerinin orayı tam doldurması lazım. Ele aldığınızda şöyle bir avuç mısır püskülü olması lazım oralarda. Bir de yine bir tane daha tüyo vermek istiyorum. Elinize aldığınızda mısırı koklayın. Böyle ağırlığını gözlerinizle görün, yeşilliğini, rengini gözlerinizle görün ve burnunuzla koklayın. Eğer uzun süre ambarlarda beklemişse ya da buraya gelene kadar zaman geçmişse o mısırda da hem nem hem rutubet hem de çürüme başlamıştır. Mutlaka kokusuna da dikkat etmelisiniz. Bu sadece mısırlar için değil, bütün meyve ve sebzeler için geçerli. Mısır sezonu açıldı. Kabuklarını soyduğumuz mısırları ortadan ikiye bölelim. Lerini atmıyorum. Bebeklerinizle, çocuklarınızla birlikte saç yapabilirsiniz. Çayını yapabilirsiniz. Kurutup sormadan kesinlikle kullanmayınız. İlaçlarla etkileşim yapabilir. Bu şekilde de kız çocuklarınızı alıp onlarla birlikte saç örgüsü yapabilirsiniz. Hem kaliteli zaman geçirmiş olursunuz hem de çocuklarınıza hem de eski bir geleneği yaşatmış olursunuz. Onlar da çok sevinecekler eminim.
Şimdi gelelim mısır nasıl pişirilir? Tazecik, yumuşacık lokum gibi mısırın sırrını veriyorum. Ortadan ikiye böldüğümüz mısırları fokur fokur kaynayan suyun içerisine atalım. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tuz da atmayın. Kabuk atabilirsiniz. Kendi kabuklarının iç kısımlarından atabilirsiniz. Bazen süt karıştıranlar var ama kesinlikle hiçbir şey yapmıyorum. Bu şekilde en kaliteli, en garanti yöntem. Kapağını kapatalım. Ve dakikamızı tutuyoruz. Tam 5 dakikada pişecek mi bakalım. Başla. Ve 5 dakikamız doldu. Altını kapatalım. Üzerine tuz ekleyelim. Bol tuzlu. Evet, şöyle bakalım ve gerçekten pişmiş. Şöyle bakın. Elim yanıyor hala. Tavsiye ederim. Onu alıp sarıyoruz. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Gerçekten bu şekilde yapın. Yıllardır yapıyorum. Gösteriyorlar. Gerçekten süt mısır ama böyle hani sertleşirse o tabii ki geç pişer. Ve dediğim gibi başta anlattığım püf noktaları çok önemli, çok değerli. Bunlara dikkat etmelisiniz. Mısırın yapısı, tazeliği, tencereniz, ocağınız, düdüklü tencerenizin pişirmesi, normal tencerenizin pişirmesi zamandan zamana değişebilir. Kesinlikle bende 5 dakikada pişer, sizde 10 dakikada pişer. Bunda kimse birbirini yargılamasın. Mesela benim düdüklü tencerem nohutu 30 dakikada pişiriyor, küçük olan. Büyük olan 10 dakikada pişiriyor. Tıpkı onun gibi tencere seçimi de çok önemli. Mısır seçimi de burada çok önemli. Ve mısırlarımızı tane tane ayıralım. Bu şekilde çok kolay olacak. Piştikten sonra tırnak yardımıyla parmağınızla, baş parmağınızla hafiften ileriye geriye çekerekten kolaylıkla ayırabilirsiniz. Dilerseniz bir bıçak yardımıyla uzunlamasına kesebilirsiniz ama o zaman koçanları da gelecektir. Soğuduktan sonra, tamamen soğuduktan sonra, dilerseniz soğuk suda şoklama yapın. Dilerseniz buz gibi olduktan sonra ortamda 1-2 saat beklettikten sonra buzdolabı poşetlerine koyun. Daha sonra buzluğa kaldırın ki hem buzlanma sorunu olmasın hem koku sorunu olmasın. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın. Kanalıma abone olmayı ve sokak çanlarını unutmayın. Senin hakkın olsun. Gel bakalım. Hadi gel kuzucuğum. Gel hadi. Gel annem. Ay sevdiğim. Ben gidiyorum. Afiyet olsun sana.